Geçtiğimiz bölümde VPN konusunu konuşmuştuk. Proton'un desteğiyle sırayı bozmadan devam ediyoruz. İzleniyoruz videomda verdiğim siber güvenlik tavsiyelerinde sıradaki neydi bir hatırlayalım. Mail adresini yöneten firmanın bilgilerini ifşalamaması için Proton Mail'e geçiş yap. Proton Mail'in çalışanları dahi senin verilerini göremiyor. Mail kısmını incelemeye alalım. Muhtemelen şu anki mail sağlayıcın ne yapıyor ve nasıl senin verilerini yönetiyor onu anlayarak başlayalım. Mail sağlayıcın kim kime mesaj atmış, kim kiminle iletişimde, mesajların içeriği neymiş, hangi ekler gönderilmiş bunu kaydeder ve gerekirse inceleyebilir. Bu verilerde reklam deneyimini iyileştirmek bahanesiyle şirketlere ve algoritmalara, yapay zekalara yüklenir. Güvenlik bahanesiyle kaydedilir ve sızdırılabilir. Maillere bakmıyor musun? Seni öyle bir mail trafiğine sokarlar ki üzerine iftira atıp seni suçlu gösterebilirler. Çünkü bu mailler istendiğinde devletin eline veriliyor. Peki ya kötü niyetli hackerlar tarafından çalınma ihtimali? İşte bu gerçek bir sorundur. Sana şantaj yapabilirler. Özel fotoğraflarını bulabilirler ve mail ile gönderilmiş tüm dokümanları ellerinde barındırabilirler. Hadi gel sana güvenli bir mail sağlayıcı önereyim. Merak etme. Proton'la sadece para kazanmak için çalışmıyorum. Onlara mail atmamdaki sebep gerçekten güvendiğim bir firmanın memnun kaldığım ürünlerini seninle paylaşmakta. Proton Mail'in farkı şifreleme yöntemi. Yani aldığın ve yolladığın her mail için o an üretilmiş ayrı bir kilit düşün. Anahtarı sadece sende. Ne şirketler, ne devletler, ne hackerlar bu anahtara sahip değil. Ve sen kimseye vermediğin sürece o anahtarlara erişim imkansız. Ayrıca Proton'un Simple Login uygulamasıyla sahte mail adresleri oluşturabilir ve bunların mail trafiğini ana mail adresine yönlendirebilirsin. Hakkında kısmında iletişim için yazdığım mail adresinin gerçek bir mail adresi olmadığını anlamak zor değil. Onu bu şekilde oluşturdum. Tabi her anahtar bende derken ana şifreyi ve ikinci şifreni hem güçlü hem de aklını tutabileceğin bir şekilde oluşturman lazım. Bu konuda güçlü şifre oluşturma araçları konusuna geldiğimde detaylı olarak bahsedeceğim. Doğru duydun. Proton Mail'e giriş yapabilmek için 2 adet şifre gerekiyor. Bir tanesi Proton hesabın, diğeri ise şifrelerin, maillerin gibi özel bilgilerini barındırmak için ikinci katmana giriş şifresi. Yani ana kapı anahtarı ayrı, odalara ulaşmak için kullandığın anahtar ayrı gibi yorumlayabilirsin. Peki ya maili mail sağlayıcısı görmedi ama maili yolladığın kişi ya da kurumda uzun süre mail içeriğinin kalması senin için sakıncalı mı? Burayı iyi dinle. Çünkü bu noktadan sonrasını ben de yeni öğrendim. Seni kaybolan mailler özelliğiyle tanıştırmak isterim. Mailin karşı tarafta kalmasını istediğin süre için bir zamanlayıcı kurarsın. Bu 1 saatte olabilir, 1 günde olabilir. Kafana göre yani. İstersen bu mesaj 1 saat içinde kendini yok edecektir diye bir not ekleyebilirsin. Ya da yolladığın mail gerçekten özelse karşı taraf ulu olta bildirime tıklayabilir ve görmemesi gereken birileri maili görebilir. Bunun da bir çözümü var. Kendi mailini kendin de şifreleyebilirsin. Şifreyi karşı tarafa ayrıca yollarsın. Ve karşı taraf bildirimi görür. Ama o şifreyi girmeden maili okuyamaz. Yani sana burada sıradan bir reklam yapmıyorum. Senin güvenliğini düşünerek tüm bunları anlatıyorum. Açıklama kısmına Proton Mail için bir link bıraktım. Şimdiden iyi mailleşmeler. Ben Mert Tamtürk. Sana siber bir sığınak vaat ediyorum. Proton. Privacy by default.